sık idrara çıkma, pollaküri, gece idrara kalkma, noktüri, acil idrar hissi, urgency gibi semptomlar, zayıf idrar akışı ve idrar yapmada güçlük, kesik kesik idrar yapma ve idrarı tam boşaltamama hissi gibi idrar boşaltma semptomları, idrarın tıkanması, idrar retansiyonu ya da sonda kullanmaya başlama, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, idrar kesesi taşları gibi komplikasyonların gelişmesiyle sonuçlanır. Evet sevgili dostlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz iyi huylu prostat büyümesi. Tekrar hatırlatmakta fayda var sevgili dostlar. Prostat erkeklere özgü bir organdır ve idrar kesesinin tabanında yer alır. Normalde kestane büyüklüğünde bir organdır. İyi huylu prostat büyümesi kısa adıyla BPH ya da BPH prostat bezinin büyümesi sonucu idrar yollarını sıkıştırmaya başlar ve sizlere girişte anlattığım semptom ve bulgular meydana gelir. Daha ileri safhada da komplikasyonlar ortaya çıkar. İyi huylu prostat büyümesi 40-45 yaşından sonra her erkekte neredeyse görünmeye başlar. Ancak semptomatik hale gelmesi kişiden kişiye değişebilir. Bazısında prostat büyümeye başladığı yaşlarda ortaya çıkarken bazı kimselerde 60, 65, 70 yaşlarında ortaya çıkabilmektedir. Bu kişinin yapısına, beslenmesine, yaşam tarzına ve genetik yapısına bağlı olarak değişebilmektedir. Dolayısıyla iyi huylu prostat büyümesinin başlama yaşı, semptom ve bulgular ve ilaç tedavisine, tıbbi tedaviye cevap verip vermemesi tamamen kişiseldir. Tanı yöntemlerinde ilk olarak klinik değerlendirmede hastanın şikayetiyle bizim ortaya koyacağımız semptom ve bulguların paralellik göstermesi gerekmektedir. Bunun için de ilk basamak tanı testi olarak Uluslararası Prostat Semptom Skoru dediğimiz kısa adıyla IPSS olarak söylediğimiz semptom skorlarını ölçen bir anketle başlarız. İkincil olarak parmakla rektal muayene ya da parmakla prostat muayenesi olarak nitelendirdiğimiz prostat kıvam ve boyutunu anlayabileceğimiz bir değerlendirme ile devam ederiz. Günümüzde tabii ki hastaların parmakla rektal muayeneden kaçınması, çekinmesi ve doktorların da yoğun poliklinik şartlarından dolayı günümüzde bu muayene yöntemi neredeyse yok denecek duruma gelmiştir. Aslında bu yöntem gerçekten çok önemli bir yöntemdir. Bu sayede prostat kanserinin başlangıç safhasında yakalanması ve kalın bağırsağın son kısmı olan rektumdaki bağırsak kanserinin daha erken dönemde yakalanabilmesi söz konusu olabilir. Bu yöntemlerden sonra ikincil olarak prostatik spesifik antijen dediğimiz PSA kan testi yapılmaktadır. Prostatik spesifik antijen bazen çok kafa karışıklığına neden olmakla birlikte günümüz koşullarında prostat kanseri ayırıcı tanısında kullanabileceğimiz ve daha ileri test ve tetkiklere hastayı gönderebileceğimiz ya da takip edebileceğimiz, kontrol altında tutabileceğimiz, kullandığımız yaygın olan bir testtir. Bununla birlikte idrar analizini mutlaka yaparak enfeksiyon olup olmadığı ya da idrar içinde kanama olup olmadığı tespit edilmeli ve şikayetlerin bunlara bağlı olup olmadığı gözden geçirilmelidir. Son olarak da sevgili dostlar, fonksiyonel olarak bir işeme testi yapılmalı ve görüntüleme yöntemleriyle prostatın şekli ve boyutları ortaya konulmalıdır. İşeme testinin diğer adı üroflometridir. Üroflometri ile idrar akım hızı ölçülmektedir. Ve normal skalayla yani normal insanların durumuyla bu karşılaştırılarak kısmi tıkanıklık, tam tıkanıklık ya da işeme problemi olup olmadığı ortaya konulabilmektedir.
Prostat boyutlarını ölçebilmek için 3 tane yöntem bulunmaktadır. Bunlardan birincisi en sık kullandığımız yöntem suprapubik olarak ya da abdominal yöntem dediğimiz ya da karın üzerinden bir ultrasonografi ile prostat boyutlarının ölçülmesidir. Diğeri ise ve prostat boyutlarının birebir ölçülmesini sağlayabilecek yöntem transrektal ultrasonografidir. Transrektal ultrasonografi kısa adıyla TURUS yöntemi ile rektumdan girilerek prostat boyutlarının ölçülmesini sağlar. Diğer yöntem de manyetik rezonans yöntemidir. Günlük pratikte hem bizler için hem de hastalar için en uygun olan yöntem abdominal yani karından ölçüm yöntemidir. Bu ölçüm yönteminde yapan kişiye de bağlı olarak %20-30 oranında bir yanılma payı olabilir. Ama kabaca bizlere prostat büyüklüğünü gösterebilmektedir. Ayrıca idrar kesesi doluyken yaptığımız bu ultrasonografi yöntemini idrar boşalttıktan sonra tekrarlamak gerekmektedir. Bunun nedeni idrar yaptıktan sonra idrar kesesinin içinde idrar kalıp kalmadığını, kalıyorsa ne kadar kaldığı tespit edilmelidir. 50 mililitrenin üzerindeki kalan idrarlar anlamlı olarak kabul edilmektedir. Tanı konulduktan sonra prostatın ne kadar büyüdüğüne, şikayetlerin şiddetine ve eğer ilaç tedavisi başlanmışsa ilaç tedavisinden yarar görüp görmemesine göre tedavi protokolleri ortaya çıkmaktadır. Tabii ki ilk basamakta yaşam tarzı değişiklikleri önerilmektedir. Bunlar neler? Sıvı alımının düzenlenmesi, kahve, çay, kafeinli içecekler ve alkol kullanımı kısıtlanmalıdır. Yürüyüş, egzersiz ve pelvik taban kaslarının kuvvetlendirilmesi bir program dahilinde yapılmalıdır. Bunlara ilaveten prostat sağlığına iyi gelen bir beslenme tarzıyla yaşantıyı sürdürebilmek gerekmektedir. Eğer bunlara rağmen şikayetler devam ediyorsa o zaman ilaç tedavisine geçilmelidir. İlaç tedavisinde en sık kullanılan alfa-1 adrenerjik reseptör blokörleridir. Bu neredeyse standart hale gelmiştir. En sık kullandığımız tamsulosin ve silodosin molekülleri içeren ilaçlardır. Bunlar birinci basamakta hastalarımıza verdiğimiz tedavilerdir. Hastamızda ayrıca depolama semptomları da ağırlıklı olarak söz konusu ise alfa blokör tedavinin yanına antikolinerjikler de eklenebilmektedir. İlaç tedavisinde diğer tedavi yöntemi 5-alfa reduktaz inhibitörleridir. İçerik ya da moleküler adıyla dutasterit veya finasterit kullanmaktayız. Bu moleküller alındığında prostat boyutlarının %20-%30 civarında küçülmesi söz konusu olabilmektedir. Ancak en az 6 ay bu tedaviyi kullanmak durumundayız. Bu ilaç tedavilerinin herkeste olmamakla birlikte en önemli yan etkisi ejekülasyon problemlerine yol açmasıdır. Bir diğer ilaç tedavisi PDE5 inhibitörleridir. Fosfodiesteraz inhibitörleri. Bunda da en sık kullandığımız molekül tadalafil molekülüdür. Tadalafili hem iyi huylu prostat büyümesi hem de aynı dönemde, aynı anda erektil disfonksiyonu olan hastalara kullanmaktayız. 5 mg dozda her gün alınarak hem prostat semptomlarına hem de erektil disfonksiyon semptomlarına çözüm olabilmektedir. Eğer yaşam tarzları değişiklikleri ve ilaç tedavilerinden fayda görmediysek minimal invazif tedaviler söz konusu olabilir. Prostatın su buharı ile rezum yöntemiyle ablete edilmesi ya da radyolojik yöntemlerle prostata giden damarların, arterlerin embolizasyonu şeklinde yapılabilmektedir. Tabi prostatın etkin tedavisi için günümüzde altın standart yöntem cerrahi tedavilerdir. Transuretral prostat rezeksiyonu dediğimiz kısa adıyla TURP en sık kullanılan yöntemlerin başında gelmektedir. Şiddetli semptomları olan ve ilaç tedavisine cevap vermeyen hastalarda halen altın standarttır. Komplikasyon oranı düşüktür ancak bu yöntemle ameliyat olanlarda %10-15 oranında
retrograd ejekülasyon dediğimiz meninin mesaneye boşalması söz konusudur. İkinci yöntem lazer yöntemleri. Bu HOLEP veya TULEP tarzında olabilmektedir. Bu iki yöntemle prostat endoskopik olarak blok olarak kesilerek mesane içine atılmakta ve özel yöntemle mesane içinde parçalanan dokular vakumla çekilmektedir. Bu yöntem artık günümüzde altın standart haline gelmek üzeredir ya da çoğu merkezde gelmiş durumdadır. Üçüncü olarak prostatın buharlaştırılması yöntemidir ya da vaporizasyon yöntemidir. Burada da özel düzeneklerle prostat dokusu elektrik enerjisiyle yakılmakta ve doku düzeyi azaltılmaktadır. Lazer yöntemlerinde neredeyse kanama hiç gözlenmemektedir. Yapan kişiye bağlı olarak retrograd ejekülasyon neredeyse sıfıra yakındır. Vaporizasyon yöntemiyle ameliyat olanlarda turpa göre kanama riski oldukça azdır. Güncel olarak tedavi algoritmalarına bakacak olursak sırasıyla eğer IPSS skoruna göre 7 veya altında ise yani hafif semptomlar varsa bu kişilere yaşam tarzı değişiklikleri ve izlem önermekteyiz. Eğer semptom skoru 8 veya 8'in üzerinde orta veya şiddetli semptomlar varsa alfa blokörler veya 5 alfa redüktaz inhibitörleri başlanmaktadır. Eğer prostat boyutları 30 mililitrenin üzerindeyse kombine tedavi uygun bir tedavi şeklidir. Eğer medikal tedaviye cevapsızlık söz konusu ise artık günümüzde neredeyse hiç yapılmayan çok nadir olarak çok büyük prostatlarda yapılabilen açık ameliyat ya da kapalı ameliyat lazer yöntemiyle ya da turp yöntemiyle ya da dokuyu buharlaştırma yöntemi, vaporizasyon dediğimiz yöntemle tedaviye devam edilmelidir. Eğer hasta bunlara uygun değilse minimal invaziv tedaviler, rezum ya da ürolif yöntemi ya da ısıtma tedavileri gibi yöntemler uygulanabilmektedir. Hangi yöntemle ameliyat olup olmayacağımıza karar verebilmemiz için hastanın bireysel durumu, diğer hastalıkların olup olmaması, farklı ilaçlar veya kan sulandırıcı kullanıp kullanmamaları, gittiği klinikteki cihaz ve yöntemler bunlar etraflıca tartışılmalı ve optimum çözüm sunulmalıdır. Günümüzde HOLEP veya TULEP yöntemleriyle yapılan tedaviler hasta konforu açısından birincil öncelikli hale gelmiştir. Çünkü komplikasyonu minimaldir ve hasta duruma göre aynı gün hastaneden ya da klinikten evine çıkabilmektedir ya da sondalı kalarak bir gün sonra hastaneden evine gidebilmektedir. Ancak çok yaygın değildir ve birazcık pahalı bir yöntemdir. Evet sevgili dostlar, kısaca prostat tedavisi hakkında sizlere bilgiler verdim. Daha sonraki videolarımda bu yöntemleri sizlere tek tek aktarmaya çalışacağım. Prostat tedavisiyle ilgili güncel olarak araştırmalar ve yenilikler var mı? Bir iki cümlede bununla ilgili söyleyelim. Bir defa şunu hatırlatmak gerekiyor. Prostatın büyümesini sağlayan en büyük etken erkeklik hormonudur. Androjenlerdir. Bu nedenle prostat büyümesi neredeyse herkeste meydana gelebilmektedir. Güncel araştırmalar ve yeniliklerde PSMA dediğimiz prostat spesifik membran antijeni üzerinde yapılan prostat dokusunu hedef alan moleküler tedavileri bulunmaktadır. Bunlar halen deneysel aşamadadırlar. Bir diğer araştırma safhasında olan yöntem kök hücre yöntemi. Bununla ilgili çalışmaların da halen devam ettiğini biliyoruz. Diğer bir yöntem biomarkör tabanlı ya da biyobelirleyici tabanlı kişileştirilmiş tedavi yöntemi. Burada genetik polimorfizm, genetik farklılık olup olmadığı, neden bazılarında daha erken, bazılarında daha geç prostat büyümeleri ve semptom değişiklikleri ortaya çıkıp çıkmaması durumu gözden geçirilmektedir. Ve bununla ilişkili tedavi yöntemleri çalışılmaktadır. Gördüğünüz gibi bunların hepsi moleküler düzeyde eğer bulunabilirse ilaç tarzına getirilip cerrahi tedaviden mümkün olduğunca hastaları kurtarmak
amacıyla yapılan araştırmalardır. Evet sevgili dostlar, kısaca bugün iyi huylu prostat büyümesini sizlere aktarmaya çalıştım. Bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş durumdayız. Lütfen yorumlarınızı ve sorularınızı mesaj kutuma bırakınız. Videomu paylaşınız, beğen tuşuna basınız ve abone olunuz. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıklı kalın ve hoşça kalın.